Dünyada her yıl trilyonlarca dolar yasa dışı yollarla elde edilip aklanıyor. Uyuşturucu ticareti, yolsuzluk, kaçakçılık. Peki devletler bu kirli parayla nasıl mücadele ediyor? Kara para aklamanın en yaygın yöntemlerini tek tek inceledik. Sırada nasıl müdahale edileceği, nasıl engelleneceği var. Bu videoda bu kara para aklama video serimizin sonuncusu olacak. Birincisi finansal takip sistemleri kurmak. Bankalar şüpheli işlemleri MASAK gibi kurumlara bildiriyor. Belli bir tutarın üstündeki işlemler bildiriliyor. Ben bankada çalışırken 1 milyon TL üzeri nakit yatırımlarda kaynak sorgulama yapıyorduk. Bu para nereden geldi? Paranın kaynağı nedir? Gibi bir form doldurup bunun altına da imza alıyorduk. Ve bunu sisteme tarıyorduk. Yani bunu genel müdürlüğe bildiriyorduk. Şu anda o tutar ne oldu? Net bir bilgim yok açıkçası. İkincisi uluslararası işbirlikleri. FATF gibi küresel kuruluşlar ülkeleri kara para konusunda derecelendiriliyor. Gri listeye girilen ülkeler yatırım çekmekte zorlanıyor. Gri listeden biliyorsunuz çıkalı çok olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam 2024 Haziran gibi çıkmıştık. O yüzden de yakında gündemimizde olduğu için yakından takip ettiğimiz bir konu diyebilirim. Ve yatırım çekemeyeceği için de ülkeler mecburen bu gri listeden çıkmaya çalışıyor. Bunun için de kara parayla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Üçüncü yöntem varlık barışı ve aflar. Bazı ülkeler kara parayla mücadele etmek yerine gelin barışalım diyerek servet afları sunuyor. Bu da eleştirilere sebep oluyor. Dördüncü nakit kullanımının kısıtlandırılması. Yüksek meblağlı nakit işlemleri yasaklanıyor. Buradaki amaç paranın izi sürülebilsin. Belli bir tutarın üzerinde bir işlem varsa bu nakit değil mutlaka işte kartla, banka havalesiyle vesaire bu şekilde yapılması gerekiyor diyorlar. Mesela daha önce bir çikolata yaptırmıştık böyle biraz büyük bir şeydi, pahalı bir şeydi. Bunu 7.000 lira üzerine nakit alamayacaklarını ve bunu işte kartla ya da banka havalesi yöntemiyle uygulamak zorunda olduğunu söylemişlerdi. Mücadele sadece devletin değil, bankaların, mali müşavirlerin hatta vatandaşın da sorumluluğunda. Şüpheli işlemleri MASAK'a bildirmek bir vatandaşlık görevidir. Ben bankada çalışırken şüpheli işlem bildirimi ekranımız vardı ve defalarca buradan bildiri yaptım. İşte bu bildirilerin sonucunda hesabı kapanan müşteriler oldu. Hesap kapandıktan sonra işte ne oldu tabii ki onu bilmiyorum. Muhtemelen gelen üzerinden takibi devam etmiştir. İlgili kurumlara bildirilmiştir. Biz burada üzerimize düşeni yaptık. Yolsuzluğun yaygın olduğu, kayıt dışı ekonominin güçlü olduğu bu ülkelerde mücadele çok daha zordur. Kara para sadece ekonomik bir suç değil, aynı zamanda toplumun adalet duygusunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eder. Bu nedenle mücadele sadece teknik değil, ahlaki bir sorumluluktur. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.